Şu alan arkadaşımızın birisine yetmedi. Turuncu seviyor galiba. Buraya kadar gelmiş. Bakalım ne yapıyor. Merhaba. Kanalımıza konuşmak ister misin? Afiyet olsun. Ben eve gidiyorum. Sen takıl. Ama bu trespassing, yani ben sana söyleyeyim. Amerika'da olsan vurmuştuk seni. Günaydın. Omletimizi yaptık. Küçük kruvasanlarımız ve ekmeğimiz var. Biraz tereyağımız, biraz da salam gibi bir şeylerimiz var. Hamon serrano. Kamptan rahat mı? Biraz daha iyi, bir üst boyutu. Bu kadar tüp taşıyamıyoruz sonuçta. Ocak olması çok güzel, avantajlı. Ama çadırın içeride olması bir tık sıkıntı. Hiç aydınlık olmuyor, insanın kalkası gelmiyor. Halbuki dışarısı böyle. Evet, dışarısı çok güzel. Ama tabii biraz serin ve ıslak olduğu için bazen yağmurlu, bazen nemli. İçeride kalmak şu an için birazcık daha mantıklı. It's good. I understand these topics better than SDA back in the day. Bunu yolda bulduk. Çalışıp çalışmayacağından emin değiliz. Sigortamız bile atabilir. Evet. Taktım. Çalıştı galiba. Yani ısıtacak mı bilmiyorum ama sigorta atmadı henüz. Şu an minimumda. Pat diye atar mı ki? Yani atsa atar mıydı? Atardı. Şu anda minimumda atmıyor demek ki. Hadi bakalım. Çok heyecanlı. Bir ısınma var. Gerçekten mi? Evet. Ay sen ne kadar güzelsin. Burada da salyangoz varmış. Biraz ısıtıyor, evet. Bulduğumuzda bayağı pis bir yerdeydi. Detayları çok göstermeyeyim, boş verin. Her şey çok heyecanlı. Zorlayayım mı? Zorla bakalım. Şu anda orta seviyede, bayağı ısıtıyor burayı. Akşam uyurken aslında üşümüyoruz. Hatta bayağı ısınıyoruz ama ilk yattığımızda biraz soğuk oluyor. İki sebebi var. Bir, yatağa zaten üşümüş bir şekilde gidiyoruz. Çünkü çok fazla içeride oturmuyoruz. Balkonda oturuyoruz. Gece de haliyle üşümüş oluyoruz. İkincisi de aşağıdan çok fazla soğuk hava geliyor. Alt katın 2 tane büyük sayılabilecek penceresi var. Cam falan hiçbir şey yok. Bu kattaki zeminin tahtalarının arasında da epey bir boşluk var. O yüzden o bütün rüzgarı, soğukluğu direkt alttan alıyoruz. Çadırın altına bir şeyler koyduk, mat falan, ama yine de çok etki ettiğini söyleyemeyeceğim. Yani şöyle söyleyeyim, Alaska'ya gittiğimiz tulumları en üstümüze ve en altımıza koyup arasına da kışın Nordkamp'a gittiğimiz tulumları koyuyoruz. Anca o zaman konforlu uyuyoruz. Tabii biraz alışkanlıkla da ilgili. Yani şu sıralar çok böyle patatesiz şeyden koptuk. Doğal böyle konforlu bir ev ortamından geldiğimiz için bedenimiz de henüz çok alışkın değil bu hava sıcaklığında yaşamaya. Ev genellikle hep 15 derece. Çok nadir 17'ye çıkıyor. En kötü 13'e düşüyor ama genelde 15 derece. Isıtıyor. Ben bile hissediyorum burada. Hissediyor musun? Evet, geliyor buraya kadar. Çok şaşkınım ve çok mutluyum. Kokuyu alıyor musun? Evet. Bir şey yanmıyor herhalde, değil mi? Kendi ısındığı için çıkan koku mu? Max'ta. Çok iyi. Nasılım? Bu kıyafet buraların modası. Buradaki çobanından işte traktörcüsüne, kepçecisine, herkes, sütçüsünden tereyağcısına bu kıyafeti giyiyor.
kadın erkek diyeceğim ama daha çok erkekler. Olsun, ben de biraz büyük benimki aslında şöyle ama böyle kıvırınca çok güzel oldu. Sanki İspanyol erkekleri çok büyükmüş gibi. Her neyse. Başka bir konu başlığımız şu. Bize hep şöyle bir şey oluyor. Bir şeye ihtiyacımız oluyor ya da bir şey olsun istiyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi ısıtıcıydı. Çünkü bazı akşamlar biraz soğuk geçiyor. Köye indik. Bir tane böyle nalbur kılıklı bir yer var. Bir de böyle Çin marketleri var. İşte orta kalite her türlü malzemeyi bulabildiğiniz yerler. Orada ısıtıcı arıyoruz falan. 130 euroydu. Biraz pahalı geldi. Aslında büyük yerlerde daha uyguna bulabiliriz ama köyde olduğumuz için imkanlar da kısıtlı. Neyse alamadık çıktık falan, işte böyle yine gece soğuk geçecek falan diye düşünürken bir çöpün kenarında ısıtıcı bulduk. Ama yani böyle giderken aa dedik ısıtıcı, biz de dedik zaten ısıtıcı istiyorduk falan. Aldık acaba çalışır mı diye ve az önce test ettik, çalıştı. Çok mutlu olduk gerçekten. Bir de mesela aynamız yok, aynalı bir dolap olsa falan böyle güzel olur diyorduk. Hani ayna çok önemli mi diyebilirsiniz, bence de hiç değildi ama bir ihtiyaçmış. Her videoda kendimi darmadağın görmekten bıktım. O yüzden şimdi bir de aynalı bir dolabımız var. O da çok güzel oldu. Böyle biraz değişik bir ortam oldu tabii evin dışında ama yavaş yavaş hepsi yerleşecek. Hayatımda çok fazla temizlik yaptığımı gerçekten söyleyemem. Bir yandan da kendi pisliğime bir yere kadar katlanabilirim. Ama yani bir başkasının pisliğini temizlemek çok hoş bir şey değil tabii ki. Dolabın durumu bayağı kötü. Çok kötü. Pis. Üst tarafı temizledim. Neredeyse tertemiz oldu. Yani sıkıntı küftü aslında ve şu aralarda hala biraz var, onlara böyle ince uçlu bir dalla ayrıca girişeceğim. Dondurucumuz böyle. Çok güzel. Ay az kaldı. Bitiyor. Sonra bu dolap temizlenecek. Sonra şu buzdolabı temizlenecek. İş çok. Yaklaşamadığım için uzaktan müdahale. Bak. Bayağı ilerleme kaydettik. Boyumun yetişebildiği yere kadar bu duvarın tamamını temizledim. Buralara boyum yetişmediği için sıra gelememişti. Bugünkü hedefim 1-2 saat içinde üst tarafı tamamen, yani bu duvarın tamamını tertemiz yapmak. Fena gitmiyor. Şu beyaz malzeme çok kolay kırılıyor. Ama ben bütün içlerini de temizliyorum. Tamamen doldurulacak hale getiriyorum. Bazı yerlerde beton kullanmışlar. Betonu kırmak bir tık zor olabiliyor ama o da bir şekilde kırılıyor. Bunu yaptıktan sonra bugün belki ilk defa bu kompresörümüz var. Kompresör aldık. Onunla böyle üfürttürerek daha detaylı pislikleri temizlemeyi deneyeceğiz. Eğer olursa çok sevineceğim. Çünkü başka türlü nasıl temizleyebiliriz hiçbir fikrim yok. Evet, brokoli çorbası yapıyoruz. Daha doğrusu yaptık. Isınıyor şu anda. Bir de Tuğçe içeride hala çalışıyor. Hah, geldi şimdi. Ne yaptın? Sabahtan beri duvar kırıyorum. Bitmedi ama çok az kaldı. En azından sonuç çok güzel oldu. Mutluyum ama bittim, yoruldum. Hadi artık çorbamızı içip Evet, acıktım, bir de tost. dizi seyredelim. Evet, bir şeyler izleyelim hadi. 1-2 saate bu duvarın tamamını bitiririm demiştim ama yarısına gelmem neredeyse yarım günümü aldı. Yoruldum, ellerim falan da acıdı. Arada böyle mola verdim filan. Ama çok güzel oldu. Çünkü sadece kırmıyorum. İçleri bayağı bir dolu. En zor kısım ve oyalayıcı kısım içlerdeki o iyice katılaşmış olan, artık sıva mı ne kullanmışlar bilmiyorum, onu temizlemek. Vurdukça zaten kırılıyor ve böyle parça parça incecik kum gibi dökülüyor. Her taraf zaten battı, darmaduman oldu. Şimdi bu arada zeminle ilgili de sıkıntılarımız var, zaten söylemiştik. O yüzden her yerine merdiven konulabiliyor, ne basılabiliyor. Şu tahtayı ilerlete ilerlete geldim. Şimdi bunu bir tık daha temizleyip bir yana kayacağız.
Akşama kadar bitirmeyi hedefliyorum. Gece uzun. Yani bir 2-3 saat daha yapsam bence yaparım. Şu en tepeleri de temizledim. Çatıya bağlanan yerleri. Sonra çok iyi bir fikir olmadığına karar verdim ve şurayı bıraktım. Çünkü orası bayağı dışarıyla açık. Oradan çok fazla hava geliyor. Şimdi ilk baştaki planım şu. Bu duvarın bir kısmını doldurarak neler yapabiliyorum ve ne sonuç elde ediyoruzu görmek. Bu da biraz zaman alacak. Önümüzdeki haftalarda da hava biraz serin ve yağışlı. O yüzden üstleri kırmamaya karar verdim. Burayı hazır kırmışken bir tek burada doldurmayı deneyeceğim. Sonra baktım çok iyi gidiyorum, harikayım ben bu işte. O tarafların da üstünü kırıp sonra oraları da dolduracağım. Bu tahtayı da yukarıdan bulmuştuk. Şimdi şöyle yapacağım. Kapı var. Tada! Pislik. Şimdi bunları hep kocam yokken yaptım, o yüzden yine yapacağım. Biraz yoruldum. Gideceğiz. Buralar nadir olarak sağlam kalmış yerlerimiz. Bunlara basabiliyoruz. Şöyle daha iyi olacak değil mi? Kameralar yokken daha iyi yapıyordum böyle şeyleri. Kapatayım mı? Yok, kapatma. Çünkü en güzel kısmına geldim, bitti. Yalnız bu boyu kurtarmadı. Böyle olacak, olsun, sorun değil. Yani şöyle sağlam bir alanımız olduğu sürece sıkıntı yok. Çünkü tam buraya merdivenin ayakları gelecek ki şu yukarıya devam edebileyim. 1.80 olsam belki kolay olurdu. Çok toz uçuşuyor önünde. Oha! Burada bu kadar toz mu var? Bunu da böyle alıyorum. Kurtaracak mı? Kurtarmayacak. Şu an tam biraz heyecanlı. tam ortaya koydun şu anda ama ikisi de sağlam tahta değil mi onların? Şu an ikisi de sağlam da ayak aralığı biraz. Orayı doldurayım mı? Şunu bir tık daha açarsam bence daha mantıklı bir iş yapmış olacağım. Evet. Böyle biraz riskli oldu. Yes. Bundan sonrası anneciğimin duaları. Ay. Evet. Seni bırakayım mı yalnız başına? Bırak, kaldığım yerden devam edeyim. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben yardım edeyim, dur. Çok kötü düştü. İstiyorsan öyle yap. Aç. Bir değişiklik olsun, hem azıcık motorlar da çalışsın diye gideceğimiz yere motorlarımızla gidelim dedik. Ama artık bir basiret bağlanması mı yaşadım, yoksa motosiklete dair bildiğim her şeyi mi unuttum bilmiyorum. Gururumu kıran bazı olaylar yaşandı.
Solar panellerle ilgili bilgi almak için geldik. Gerçekten çok aşırı bilgi aldık. Yarım saat boyunca anlattılar bize. Burada işler yapan kişinin anlattığını düşünürseniz ne anlattığını tahmin edebilirsiniz. Burada planlarımız var. Burada bir Türk dizisi. Artık bilemiyorum nedir. Şimdi başka işlemler için fiyat alıyor Fatih. Ortam böyle. Çok iyi. Tam bizlik. Aynı zamanda bir restoranları var. Sanırım üst katta da konaklama imkanı sunuyorlar. Bence en güzel kısım burası. Çok güzel değil mi? Le subimos a la finca. Nosotros tenemos allí en el Tejuelo, le compramos a Aurelio, todo lo de Aurelio, se lo compramos. Arriba, tiene solfética arriba, sí. Tengo ahí unas fincas bastante grandes. Mirad, 30 miliamperios, más de 30 miliamperios te protege. Aquí, por ejemplo, hay dos, ¿ves? Hay dos líneas, una de alumbrado y una de fuerza. Si yo le doy aquí, directamente se nos ha ido la luz. ¿Vale? Pero tú... Git. Tamam. Ama biz komşuyduk. Hiç böyle yapmıyorduk birbirimize. Nasıl geçeceğiz dostum? Oraya bağlı o. Taşa mı koymuş onu? Sidra. Ama alttan bağlı. Biliyorum da şeyi rahatlatıyor. Yok. Ah dikkat et. İyi misin? İyiyim. Ağaçtan geçiyor. Altından geçsem elimle tutsam. Dikkat et kendine. O tarafa geleceksen motoruna iyice uzaklaş. Ben burada bekliyorum. Ya. Ben yapıyorum ki şey olsun. Böyle ısıtırı çıkar bir yerden. Ben şuradayım, tamam. Tamam. Isidro'yu görüyor musun? Hayır, görmüyorum. Burada da yok. Hayvancağız da korktu. Bebişko korkuyorsun ama geçmemiz de lazım. Nasıl yapacağız? Elinle iterek getirebilir misin? Getiririm de ipi geriyor ya aynı anda. Tamam, sen elinle getir. Motor sesinden korkuyor. Ha. Peki o zaman dur boşa atayım. Boşa at. Kaldıracak mısın? Bak yine hareketlendi. Evet. Bence ipine dokununca da tepki veriyor olabilir. Şimdi kapatayım. Sen bir dokun ipine, bekliyorum. Geliyorum Can. Kaç. Kaç. Uf.